Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Norveç kazağın ilk bölümünde yakadan başlayıp sonra bu jacquard desenlerini uyguladığımız roba kısmını örmüştük. Bugün bu ikinci videoda kazağın kalan kısımlarını öreceğiz. Öncelikle ön yakanın daha aşağıda durmasını sağlayacak bu arka kısmı öreceğimiz yükseltme sıralarını yapacağız. Sonra beden ve kolları ayırıp önce bedeni sonra da kolları dikişsiz bir şekilde örerek kazağı tamamlayacağız. Kazakta kullandığım malzemelerden bahsedeyim kısaca. Ana renk olarak 100 gramı 280 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir ip kullandım. Robada kullandığım bu diğer renklerde yine ana renkle aynı özellikte, benzer özellikte ipler oldu. Ördüğüm bu small medium beden kazak için yaklaşık 300 gram ip kullandım. Bunun 250 gramı ana renk, 50 gramı diğer renklere aitti. Dediğim gibi ben small medium beden ördüm. Siz eğer daha büyük beden örmek isterseniz ya da ben boyunu kısa tuttum, crop tarzı bir kazak oldu. Siz daha uzun bir kazak yapmak isterseniz kullanacağınız ip miktarı daha fazla olacaktır. Şiş olarak lastiklerde 3,5 numara, bedende 4 numara şiş kullandım. Yakadan 40 santim misinalı şişle başladım. Artırmalardan sonra robada 100 santim misinalıya geçtim ve gövdeyi o şekilde ördüm. Kolları da 40 santim misinalı şişle dikişsiz bir şekilde örerek tamamladım. Kazağın tamamı dikişsiz bir şekilde örüldü. Ölçülerinden de biraz bahsedeyim. Kazağın boyu yaka hizasından etek lastiği bitimine kadar 50 santimetre. Roba boyu yine ön yaka lastiğinin hemen bitiminden robanın bitimine kadar 22,5-23 santimetre kadar. Beden genişliği hemen robanın altından ölçersek 50 santimetre. Kol boyu kol altından lastik bitimine kadar 42-43 santimetre kadar. Üst kol genişliği yani şu noktanın genişliği 17-17,5 santimetre. Alt kol genişliği de hemen bu lastiğin üst kısmından ölçersek yaklaşık 10 santimetre kadar. Örmeye başlamadan önce bu videodan önce paylaştığım 3 tane videoyu izlemenizi tavsiye edeceğim. Bunlardan ilki bu kazakta kullandığımız jacquard tekniğinin nasıl yapıldığına, jacquard şablonlarının nasıl okunduğuna dair bir video. İkinci video bu kazağın hesaplamalarını yaptığımız bir video. Üçüncü videoda kazağın robasını ördüğümüz ilk videosu. Bu videolara ekranın sağ üst köşesine ve videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim linklerden ulaşabilirsiniz. Kazak hakkında bu şekilde genel bir bilgilendirme yaptıktan sonra ikinci kısmını örmeye birlikte başlayalım. Evet, kazağın ilk videosunda robayı örmüştük hatırlarsanız. Yakadan başlamıştık. Sonrasında hem artışlarımızı yapmış hem de bu jacquard deseni uygulamıştık ve robayı tamamlamıştık. Şimdi ikinci kısmında ilk olarak bu kazağın ön yakasının arkaya göre daha aşağıda durmasını sağlayacak bir uygulamamız var. Onu yapacağız. Arkasından da gövdenin diğer kısımlarını öreceğiz. Şimdi şu ilk hesaplarımızı yaptığımız çalışmaya geri dönersek. Hatırlarsanız bu roba bitiminde ilmek sayımız 336 ilmek olacak demiştik. Bu 336 ilmeğin içerisinde 200 ilmek ön ve arkaya aitti. 68'er ilmek de kollara ait. Yani şöyle basitçe çizersek bakın 336 ilmek, kollarda 68 ilmek, ön ve arkada da 100'er ilmek olacak şekilde paylaştırılmış durumdaydı. Şimdi bunu işaretlemeliyiz önce örgümüzde. Baştan beri bu ayracımızın olduğu nokta bakın şu nokta. Örgümüzün arka ortasını gösteriyor. Dolayısıyla bu noktayı arka ortaya gelecek şekilde şöyle tuttuğumda bakın burada kolları ve gövdeyi şimdi işaretleyeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Ne demiştik? Arka ve önler bakın 100'er ilmek olacaktı. Şimdi şu arka ortadan itibaren ortası olduğu için burası arkanın. Her iki tarafa 50 ilmek saydım. 50'şer ilmek. Toplamda 100 ilmeği bulmuş oldum arka parçam için. Ve oralara bakın birer tane ayraç yerleştirdim. 50 ilmek sonrasında. Şimdi bu taraftan gidersek bakın bu 50 ilmek arkanın yarısı. Sonra devam ediyorum, kola geldim. Kol ilmeklerimiz 68 ilmek olacaktı.
Hemen buradan itibaren 68 ilmeği saydım. İkinci ayracı yerleştirdim. Bakın bu iki sarı ayracın arası bir tane kolu gösteriyor. Sonra bu tarafa geçelim. Buradan da yine 50 ilmek saydım. Arkanın kalan yarısı. Buraya bir tane mor ayraç yerleştirdim. Sonra buradan itibaren 68 ilmek sayarak ikinci kol için ikinci mor ayracı yerleştirdim. Bakın burası da ikinci kolumuz oldu. Kalan bu iki ayraç arasında, iki kol arasında daha doğrusu kalan şu ilmeklerde 100 tane ve öne ait ilmeklerimiz oldu. Şimdi artık hangi kısım nereye ait onu net bir şekilde biliyoruz. Ve biz örgümüz bakın en son arka ortada kalmış durumda. Şimdi bu dediğimiz ön yakanın daha aşağıda durmasını sağlayacak uygulamayı biz nasıl yapacağız? Şu arkaya ait 100 tane ilmeği fazladan bir 3-4 santimetre kadar daha öreceğim. Diğer kısımlarını örmeyeceğim örgünün. Sadece burayı öreceğim. Bu neyi sağlayacak bize? Bakın şöyle tuttuğumuzda örgünün arkayı daha fazla sırada örmüş olacağım için bakın arka daha yukarıda duracak. Ön daha aşağıda duracak. Böylece bu yaka düşürme çalışmasını yapmış olacağız. Bu tarz Norveç kazağı türü, bu tarz desenli robalı kazaklarda genellikle yaka düşürme burada yapılıyor. Çünkü eğer bu daha önce bazı uygulamalarda yaptığımız hemen yaka lastiğinden sonra hani yaptığımız bir yaka düşürme çalışması vardı. Eğer onu yapsaydık bu durumda bakın bu desenlerin başladığı nokta önde ve arkada eşit seviyede olmayacaktı lastikten sonra. O yaka düşürmesinden dolayı arkada daha aşağıda kalacaktı. Önde daha yukarıda kalacaktı. Simetrik ve hoş bir görüntü olmayacaktı. Bu nedenle büyük ihtimalle bu tarz örgülerde yaka düşürme çalışması lastik kısmında değil, genellikle robanın bitiminde uygulanıyor. Şimdi bunu yapmak için buradan kola ait olan bu sarı ayraca kadar devam edeceğim buradaki ilmeklerimi örmeye. Artık desenimiz yok. Ana rengimizle sadece düz örerek devam edeceğiz bundan sonraki kısımlarda. Düz örerek sarı ayraca kadar geliyorum. Evet, sarı ayraçtan önceki son ilmeğe geldim. Onu ters öreceğim. Kenar ilmek gibi olacak çünkü. Şimdi artık bunu çıkarabiliriz. Buradan geri dönüyorum. Şimdi bu arkadaki bu yükseltme sıralarını önden ve arkadan öreceğiz. Yuvarlak şekilde örmüyoruz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra kalan ilmekleri ters öreceğim artık. Arka yüzdeyim çünkü. Ters örerek arkanın diğer ucundaki bu mor ayraca kol sınırına kadar geliyorum. Evet, bakın mor ayraca geldim. Buradan yine geri dönüyorum. Bu geri dönüşleri anlayabileceğimiz için çıkartıyorum ayraçları. Şimdi tekrar ön yüzüne döndük örgünün. Yine arkaya ait ilmekleri örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde önden ve arkadan bu 100 tane ilmeği bir miktar örelim. Dediğim gibi bir 3-4 santimetre olana kadar. Ondan sonra birlikte yine devam edeceğiz. Evet, arka yakaya ait yükseltme kısmını ördüm. Bakın şuradan bu taraftaki kol hizasından böyle başlıyor. Diğer taraftaki kol hizasına kadar devam ediyor. Yaklaşık olarak yüksekliğini ölçeyim. Hemen hemen 4 santimetre oldu. Sıra sayısı olarak da bakın şuradaki sıralar 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra olmuş. Bir sırası vardı zaten, roboda örmüştük. Yani 11 sıra örmüşüm. Bu kadar yeterli. Şimdi bu örgüyü orta noktada bitirmeye gayret gösterin. Çünkü bu başlangıç noktamızdan başlayıp bu yönde gitmiştik. Bir sıra turunu bu şekilde burada tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla bitiş noktamızın da burası olması lazım. İki tarafın eşit uzunlukta olması için. Şimdi buraya geldikten sonra artık yapacağımız şey bundan sonra kolları ayırmak. Şimdi orta noktadan, başlangıç noktasından ilk kola kadar olan kısmı, yani şu yarısını arkanın örüyorum şimdi. Evet, kola kadar ördüm.
Şimdi burada kolon ilmeklerini bakın, bitiş noktası için sarı ayracımızın diğeri burada. Yani bu aradaki 68 ilmek kol ilmeklerimiz. Onları şimdilik bir beklemek üzere bir ipe alacağım. İğneye geçirdiğim bir iple bu şekilde alacağım ipe. Dilerseniz elinizde yedek şiş varsa yedek şişe de alabilirsiniz. 68 ilmeğin tamamını geçirelim ipe. Evet, hepsini aldım. Bunları şimdilik burada bekletelim. Gövdeyi öreceğiz önce. Kolları daha sonra öreceğiz. Şimdi gövdeyi birleştireceğiz bu kol altında. Şöyle bir araya getiriyorum. İki ucu. Burası arka, burası ön. Ve şimdi buraya, hatırlarsanız çalışmamızda hesaplarımızı yaparken kol altı ilave ilmek sayısı diye bir şey hesaplamıştık ve 10 ilmek bulmuştuk. Bu kol altlarına alacağımız ilmek sayısıydı. İşte onu şimdi burada uygulayacağız. Şöyle kol altına bakın. 10 tane ilmek alıyorum. Şimdi iki tarafı birleştirebiliriz artık. Önle bakın birleştiriyorum. Burada ipi sıkı tutalım. Gevşek olmasın. Evet, bu kısmı birleştirdik. Şimdi örmeye devam edelim. Önün ilmeklerini. Kolun sınırına kadar, ikinci kolun sınırına kadar orada diğer kolu da ayıracağız. Evet, geldim kol ilmeklerine. Şimdi bu kolu da yine bir ipe geçireceğim. Evet, bu kolu da bu ipe geçirdik. Onu da bağlayalım. Şimdi yine bu kol altını da birleştireceğiz. Önce yine 10 tane ilmek alıyorum kol altına. Evet, 10 tane ilmek aldım. Şimdi bu noktayı da birleştirelim. Yine sıkı tutuyorum ipi. Evet, her iki kol altında birleştirmiş olduk. Dur başlangıcımız arka ortası yine. Bu şekilde şimdi örmeye devam edeceğiz. Bu sırayı bir örelim. Kol altında ilmek aldığımız noktaya kadar gelelim. Evet, bakın kol altına aldığım ilmeklere geldim. Burada biraz dikkatli örelim. Şöyle arkadan geçirerek yine bu ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ama dediğim gibi biraz dikkat edelim. Ve mümkün olduğunca da sıkı tutalım ipimizi. Evet, 10 tane ilmeği ördüm. Sonra önün ilmeklerine de başlıyoruz. Yine ipi sıkı tutarak
bağlantı noktasını örüyoruz. Şimdi bu tarafı bu şekilde ördük. Aynı şekilde ön ilmeklerimizi öreceğiz. Diğer kol altındaki ilmekleri de yine düz örerek aynı şekilde gövdeyi birleştirmiş olacağız. Bundan sonra açıkçası kazağın en kolay kısmı aşağıya doğru gövdeyi düz bir şekilde yuvarlaklar halinde öreceğiz. Hep ön yüzde ve hep düz öreceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Dilerseniz yanlardan birkaç kez artış yapabilirsiniz. Etek kısmına doğru indikçe genişlemesini isterseniz, ama ben yapmayacağım. Düz bir şekilde öreceğim. Şu an şişimizde 220 ilmeğimiz var. 200 de en başta 10'ar ilmek kol altlarından aldık. 220 ile ilmeğe ulaştık. Bu şekilde ben etek lastiğine kadar örmeye devam edeceğim. Evet, kol ayrımından sonra kazağın bedenini örmeye devam ettim. Bakın şu an bu kadar oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim size. Bu yakadan, daha doğrusu omuz hizasından şuradan bakın ölçmeye başlarsam olduğum noktaya kadar şu an 46 santimetre oldu. Ben kazağın toplam boyunun 50 santimetre olmasını istiyorum. Bir 4 santimetre kadar da şimdi lastik örersem 50 santimetreye ulaşacağım. Siz ne kadar olmasını istiyorsanız kazağın boyunu ona göre örebilirsiniz bu kısmı. Şimdi lastiği 3,5 numarayla öreceğiz, yaka lastiğinde olduğu gibi. Ama burada dikkat edeceğim bir şey daha var. Şimdi ben bu lastik kısmının toplamasını istemiyorum. Yani 3,5 numaraya geçersek ve de lastik örersek lastik zaten biraz toplayacak. Bir de bir küçük numarayı şişle ördüğümüz için etek kısmı toplayacak, büzecek. O şekilde, bu modelde o şekilde durmasını istemiyorum. Genelde o şekilde yapıyorum ama bu kazakta istemiyorum bunu. Dolayısıyla şimdi burada bir miktar ilmek artıracağım lastikten önceki sırada. Lastiğin hemen hemen gövdeyle aynı hizada ya da biraz daha daralarak inmesini sağlamış olacağım. Şimdi sıra başındayım. 3,5 numara şişe geçeceğim. Aynı zamanda da artış yapacağım. Yaklaşık 30 ilmek artırmayı düşünüyorum. 220 ilmek var şu an. 250 olacak. 220'yi 30'a bölersek yaklaşık 7 çıkar. 7 çarpı 30 210 yapıyor. 10 ilmek kalıyor geriye. Yani 20 ilmekte 20 ilmeği 7 kerede bir, 10 ilmeği de 8 kerede bir artırırsam istediğim sayıya ulaşırım. Yani 2 kere 7 seferde artıracağım, bir kere 8 seferde. Şimdi hemen şu son ilmeği de öreyim ayraçtan önceki. Sıra başındayım. Burada 3,5 numara şişe başlıyorum ve artırmalara da başlayacağım. Şimdi 7 tane öreceğim. Yedi ilmek ördüm. Bir tane bu robada artırdığımız gibi aradan bir ilmek alıp artırdım. 8 ilmeğe çıkmış oldu. Şimdi 7 daha öreceğim. Yedi tane daha ördüm. Bir tane daha artırıyorum. Şimdi bir tane 8 öreceğim. Sekiz ilmek ördüm. Bir tane daha artırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edersem, yani 2 7 1 8 aralıklarla artırırsam tam 30 ilmek artırmış olurum. Bu şekilde bu artış sırasını tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Hem ilmek sayısını 250'ye çıkardım hem de 3,5 numaralı şişe geçtim. Şimdi buradan sonra artık lastiğe başlayacağım. Siz etek lastiğinin toplamasını isterseniz bu artırma sırasını yapmadan direkt lastiğe geçebilirsiniz aynı ilmek sayısıyla. Şimdi başlangıç noktasındayım. Bir düz bir ters lastiğe başlıyorum. Evet, 11 sıra lastik ördüm. Uzunluğu 3,5-4 santimetre kadar oldu. Benim için yeterli. Siz dilediğiniz kadar örebilirsiniz lastiği. Şimdi yine başlangıç noktasındayım. Artık ilmekleri örerek kapatacağım. Örerek ne demek? Bakın, ilk ilmek bir düz ilmek, onu düz ördüm.
ikinci ilmek ters ilmek, onu ters ördüm. Sonra ilk ilmeği ikincinin üzerinden şöyle geçirdim. Devam ediyorum. Yine bakın düz ilmek, onu düz örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Sonra ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sonra bakın bir ters ilmek var, onu ters örüyorum. Sonra ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Burada dikkat edeceğimiz şey, elimizi geniş tutmaya çalışalım. Etek kısmı gerdirmesin kazan. Eğer bunu yapabileceğinizden emin değilseniz bir büyük numarayla, yani bu gövde kısmını ördüğümüz 4 numara şişle de kesmeyi yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Bir tane daha göstereyim. Bakın düz ilmek, düz ördüm. Kapatıyorum. Ters ilmek, ters ördüm. Kapatıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım. Evet, ilmekleri kapattım. Sonra ipi 4-5 santimetre olacak kadar bırakıp kestim. Şöyle bir içinden geçirelim son ilmeği. Şimdi şu son bitiş noktasını düzelteceğiz. Şimdi iç kısımda bu ipi yürütelim. Evet, gövdesini tamamladık. Sıra artık kolları örmeye geldi. Evet, kol için bu iplere geçirdiğimiz ilmekleri şişe alarak başlayalım. Evet, ilmekleri şişe geçirdim. Bakın toplamda 68 tane ilmeğimiz vardı kolda. Onların hepsi şu an şişte. 40 santim misinalı şiş kullanacağım. Şu an yeterli olur gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda bakın şu alt kısımda, gövdede 10 tane ilmek aldığımız kısım var. Buradan yine 10 tane ilmek alacağız kol içinde. Ayrıca şu kenarda arka yaka yükseltmek için fazladan ördüğümüz sıralarımız vardı. Bu taraftan da yine ilmek alacağız. Şimdi şuradan başlayalım, önce şöyle çevirip önce bu yükseltme kısmından başlayalım. Bakın hemen şu ilmeğin en yakınından hemen şuradan ilmek almaya başlıyorum. Şu kenardan, kenar hattından ilmekler alacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Kenar hattından bu yükseltme yaptığımız kısım, bakın şöyle 6 tane ilmek çıkardım. Şimdi çevirelim. Şimdi bu orta kısımdan 10 tane ilmek alacağız ama kenarlarda da boşluklar olacak. O kısımları da kapatmaya çalışacağız. Bunun için önce şöyle şu taraftan başlayacağım. Bakın buradaki ilmeğe bağlı olan ipi takip ediyorum. Şöyle bakın, şöyle iki parçası var bu ipin. Bir aparatla, bir tığ ya da şiş de olabilir. Şöyle bu iki ilmeği alıyorum. Sonra aradaki 10 tane ilmeği almaya başlayacağım. Şöyle başlıyorum, bakın şu kenarlardaki parçalarından ilmekleri almaya başlıyorum. İp bağlayıp ilmek de çıkartabiliriz. Bu sefer böyle yapmayı tercih ettim. Bakın 3 tane oldu. Devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi bu 10 tane ilmeği aldıktan sonra bakın şu boşluğu kapatmak için yine buradan da şöyle şu iki tane ipi şişe alıyorum. Bunları önce bu iki taneyi sol şişe, sonra bu aradaki 10 tane ilmeğin 5 tanesini de yine sol şişe alıyorum. Evet. Şimdi burayı ortalamış olduk. Kalan ilmekleri de diğer şişe alıyorum. Şimdi bu aralardan aldığımız bu ikişer tane ilmeği bakın
yanlarındaki ilmeklerle, yani bir taneyi sağdakiyle diğerini de soldakiyle keseceğiz her iki tarafta da ve onları yok edeceğiz. Şimdi buraya bir tane ayraç takalım. Burası bizim başlangıç noktamız oldu ve ipimizi bağlayarak örmeye başlayalım. Bir, 2, 3, 4 tane ördük. Şimdi bakın 5.'yi bu aradan aldığımız ilmekle keseceğiz. Şimdi bu tarafta sola kesme yapacağım. Şöyle bakın, o 2 ilmeği birlikte alarak örüyorum. Şimdi diğer aradan aldığımız ilmeği de bu taraftaki ilk ilmekle birlikte keseceğiz. Bunun için de şöyle yapıyorum bakın. Sağa kesme yapacağım, pardon. İkisini bu şekilde birlikte alarak kesiyorum. O 2 ilmeği yok ettik ve arayı da bağlamış olduk. Şimdi devam edelim bu aradaki ilmekleri örmeye. Bunlar hala bu yükseltme yaptığımız arka için aldığımız ilmekler, o kısımdan aldığımız ilmekler. Onları ördük. Onlar da bitti. Bakın buradan itibaren artık kolun ilmekleri başlıyor. Onları da şimdi örerek devam ediyorum. Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bütün ilmekleri örelim. Diğer tarafta ne yapacağımıza birlikte bakalım. Bakın diğer tarafta aradan aldığımız 2 ilmek bunlar. Şu ilmeği de örelim. Şimdi bir tanesini bu ilmekle keseceğiz. İkinciyi de bu taraftaki ilmekle. Şimdi ilk kesmemiz yine sola doğru olacak. Şöyle yapıyorum. Bu 2 ilmeği bakın bu şekilde birlikte keserek aldım. Şimdi bu taraftaki kesmemiz sağa doğru olacak. O nedenle önden şöyle birazcık bollaştırıyorum ve 2 ilmeği bu şekilde çaprazlayarak birlikte alıyorum. Bu tarafı da birleştirmiş olduk. Şimdi kalan 4 ilmeği de örerek turumuzu tamamlayalım. Evet, bir turu tamamladık. Bundan sonra yuvarlaklar halinde örmeye devam edeceğiz. Şu an şişte toplamda 84 tane ilmeğimiz var. Bu kazan hesaplarını yaptığımız videoda hatırlarsanız şöyle göstereyim. Kol için bulduğumuz ilmek sayımız 78'di. Şu an 84. Bu 6 tane fazlalık. Bu arka yakayı yükseltmek için ilave ördüğümüz sıralardan aldığımız 6 tane ilmek oldu. Bunu problem yapmaya hiç gerek yok. Çünkü birkaç sıra sonra zaten kesmelere başlayacağız. Birkaç tane fazladan kesme yaparak o 6 tane ilmeği zaten yok ediyor olacağız. Şimdi bu şekilde birkaç sıra örelim. Sonra birlikte kesmeleri yapmaya başlayacağız. Evet, örmeye başladığım sıranın son 3 ilmeğine kadar geldim. Şimdi burada ilk kesmeyi yapacağız. Kesmeleri bu ayracın her iki tarafında birer kere yapacağız. Sağ tarafta sola doğru, yani ayraca doğru, sol tarafta yine ayraca doğru, yani sağa doğru kesme yapacağız. Kesmeler ayraçtan itibaren 2. ve 3. ilmeklerde olacak. Bakın bu tarafta neydi? Sola doğru kesme yapacağım. O nedenle bu 2 ilmeğin yönünü şöyle düzeltiyorum ve ikisini birlikte keserek alıyorum. Sonra bir tane ilmeği örüyorum. Ayracı alıp ayraçtan sonraki ilk ilmeği yine örüyorum. Sonraki 2 ilmekte kesme yapacağım. Bu defa kesme yönü sağa doğru olacak. O nedenle şöyle önden girerek 2 ilmeğe, ikisini birlikte örerek alıyorum. Sonrasında düz örmeye devam ediyorum. Kesmelerimizi hep bu şekilde yapacağız. Aralıklarının ne kadar olacağını bakalım isterseniz. Şimdi kol boyunu ben 36-37 santimetre gibi düşünüyorum buradan itibaren. İlmek sayısını da şöyle bulabilirsiniz. Bakın kol kısmındaki ilmek sayısının ne kadar olmasını istiyorsanız şu etek lastiğini kolunuzda tutun ya da kimi örecekseniz ona tutun ya da ne kadar olmasını istiyorsanız bir kazağını ölçün. Oradan şu etek lastiğindeki ilmekleri kullanarak kaç ilmek olması gerektiğini bulun. Diyelim şöyle şu kadar. Şöyle açtığımızda bu aradaki ilmekleri sayarak kaç ilmek belirleyin. Ben 50 ilmek yapacağım bilek kısmını.
Şu an 84 ilmeğimiz var. 50 ilmeğe kadar 34 tane ilmek eksiltmem lazım. Her eksiltmede 2 ilmek kesiyoruz. Dolayısıyla 17 tane kesme yapacağım. Kol boyunun da 36-37 santimetre olduğunu düşünürsem 17 kesme için 2 santimetrede bir kesme yapacağım. Yani şimdi bu sırada kesme yaptım. 2 santimetre sonra ölçeceğim bu sıradan itibaren. İkinci kesmeyi yapacağım yine aynı şekilde. Ondan sonra 2 santimetre daha öreceğim. Üçüncü kesmeyi yapacağım. Bu şekilde kesmeleri yaparak kol örmeye devam edeceğim. Bu kısmını ben yine öreyim. Bilek kısmına geldiğimizde tekrar birlikte devam edelim. Evet, 2 santimetrede bir kesmeler yaparak kol örmeye devam ettim. Şu an kol altından itibaren kolun uzunluğu 38 santimetre oldu. 17 kesme yapacağımı söylemiştim. 17. kesmeden sonra biraz daha devam ettiğim için 18. kesmeyi de yaptım. Toplamda 36 ilmek eksiltmiş oldum. 84 ilmekle başlamıştık. Şu an şişte 48 tane ilmek kaldı. Şu ana kadar 40 santim misinalı şişle gelebildim. Son sıralarda biraz zorlasa da bununla ördüm bu şişle. Şimdi artık buradan itibaren lastiğe başlayacağım. Lastikte 3,5 numaraya geçeceğim yine. Ve daha kolay olması için 100 santim misinalı şişle Magic Loop tekniğiyle öreceğim. Eğer siz Magic Loop şeklinde örmek istemezseniz çorap şişi ya da 5 şişle de örebilirsiniz. Şimdi son ilmeği de alıp başlangıç noktasına geliyorum. Buradan itibaren 3,5 numara şişle kol lastiğine başlayacağım. Yine bir düz bir ters öreceğiz. Yaka ve etek lastiğinde olduğu gibi. Bir düzle başladım. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Yarısını bu şekilde örelim. Evet, 24 tane ilmeği ördüm. Şimdi şöyle çeviriyorum. Kalan 24'ü örmek üzere. Bu 3,5 numaralı ördüğüm şişi şöyle dışarıya doğru çekiyorum. Ve kalan yarısını bu şekilde örmeye başlıyorum. En son ters örmüştüm. Düzde devam edeceğim. Düz, ters. Evet, kalan yarısını da ördüm. Şimdi artık bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi arka şişi örmüştük. Şimdi öndeki şişi öreceğim. Şöyle dışarıya çekiyorum bu şişi. Buradan örmeye devam edeceğim. İlk yarısı bitti. Yine şöyle çeviriyorum örgüyü. Önde kalan şişi şöyle geriye doğru alıp arkadaki şişi dışarıya doğru alıyorum ve ikinci yarısını yine bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde lastiğimizi örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar yaklaşık 5-6 santimetre kadar öreceğim. Sonra etek lastiğinde olduğu gibi örerek kesme tekniğiyle kapatacağım. Aynı şekilde arkasından ikinci kolu da öreceğiz. Her şey aynı olduğu için orada bir daha anlatım yapmayacağım. İkinci kolu da örelim. Kazağımızın bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet, kol lastiğini ördüm. 18 sıra ördüm. Yaklaşık 5,5-6 santimetre kadar oldu. Böylece ilk kol tamamlandı. Arkasından aynı şekilde birebir ikinci kolu da ördüm ve tamamladım. Kolları da tamamladığımda artık kazak da tamamlanmış oldu açıkçası. Çok uzun zamandır istenen, çok istek aldığım bir modeldi. Şu an bu modeli yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmayı arzu edersiniz.
Böylece bu çalışmanın da sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.